Merhaba değerli izleyiciler. Ben Ömer Faruk. Müslüman bir ailede doğup büyüdüm. Daha sonra ilahiyat okudum ve bir dönemlik imamlık yaptım. Şimdi ise hayatıma bir ateist olarak devam ediyorum. Eğer benim bu dönüşümü, nedenlerimi ve hayata dair yeni bakış açımı merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve istifade ederseniz videolarımı beğenmeyi sizlerden rica ediyorum. Bu videoda kötülük problemi serisine devam ediyoruz. Bilmeyenler için kötülük problemi özetle şudur. Mutlak anlamda iyi olan, her şeyi bilen ve her şeye güç yetirebilen bir Tanrı ile gerçekte var olan istemsiz acıların ve eziyetlerin birbiriyle uyumsuz oluşudur. Geçenki videomda da temas etmiştim. Dünyadaki bunca kötülükler karşısında dindarların sığındıkları bir liman var. İlahi hikmet savunması. Peki neyi ifade ediyordu bu ilahi hikmet savunusu? Biz insanlar bilmesek de Tanrı'nın bu dünyadaki kötülüklere sebep olurken yahut müsaade ederken kendince iyi gerekçelerinin olduğunu ifade eder. Ve bu gerekçeler yahut başka adıyla Tanrı'nın ilahi hikmeti dünyadaki anlamsız, gereksiz ve haksız görünen tüm kötülükleri, acıları açıklar ve aynı zamanda meşrulaştırır. Ve bu şekilde Müslümanlar mutlak anlamda iyi olan Tanrı inançlarını korumaya çalışırlar. Ancak buradaki sorun şu. İlahi hikmetin varlığına dair genellikle somut örnekler sunulmaz. Ve bir ateist olarak sorarım ben de. Nereden anlayacağız bu ilahi hikmetin var olduğunu? Ben mesela desem ki benim banka hesabımda atıyorum 500 bin dolar param var. Ancak bana çıkar göster dediklerinde yok göstermeyeceğim desem benim doğru söylediğimi nereden anlayacaksınız? Belki yalan söylüyorum. Belki de o para sadece benim hayal dünyamda var ama gerçekte yok. Yani demek istediğim şu. Somut kanıt isteyene sadece vardır demek yetmiyor. Tamam belki sadece inanmak isteyene yetebilir bu söz ama benim için yeterli değil. Beni ve benim gibi olanları tatmin etmiyor işte. Peki bu sorunu nasıl çözebiliriz? Bizzat Kur'an'ın kendisinden ilahi hikmetin varlığına dair somut bir örnek getirerek. Size geçen videonun sonunda bir soru sormuştum. Kur'an'da geçen bir hikayede büyük bir kötülük işleniyor. Ardından da o kötülüğün arkasındaki ilahi hikmet açıklanıyor ve bu kez işte Tanrı'nın gerekçesini görebiliyoruz. Bahsettiğim bu Kur'an kıssası hangisidir diye sordum. Doğru bilen oldu ve söz verdiğim gibi de onun yorumunu sabitledim. Evet, bugünkü konumuz Hızır ve Musa hikayesi. Bugün dindarların güvendiği o ilahi hikmetin perdesini bizzat Kur'an'ın kendi verdiği örneğiyle aralayacağız. Ancak bu hikayenin satır aralarına bir girdiğimizde bu anlatının mantık hataları ve psikolojik tuhaflıklar barındırdığını hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle nedir bu Hızır ve Musa hikayesi? Kur'an'da anlatıldığına göre bir gün Musa peygamber kendisinden daha bilgili olan bir adamla yolculuğa çıkar. Bu adamın kim olduğu Kur'an'da açıklanmasa da Hızır adıyla bilinen gizemli ve Allah'ın emrinde olan bir şahsiyet olduğu rivayet edilir. Ve anlaşmaları gereği bu yolculuk boyunca Musa'nın Hızır'a herhangi bir soru sorma yahut itirazda bulunma hakkı aslında yoktur. Ancak Hızır'ın bazı tuhaf ve kötü görünen eylemleri karşısında Musa peygamber dayanamayıp açıkça onu sorgular. Bu arada bu hikayeyi merak edenler Kehf suresinin 60 ile 82 arasındaki ayetlerine bakabilir. Peki soruyorum, ne olmuş olabilir ki Musa peygamber dayanamayıp da Hızır'ın yaptıklarını açıkça sorgulama ihtiyacı duymuş? Güya Allah'ın emrinde olan bilge şahsiyet Hızır, yolculukları esnasında durduk yere karşılaştıkları bir çocuğu aniden öldürür.
Ve buna şahitlik eden Musa dayanamayıp Hızır'a sen şimdi masum, suçsuz birini mi öldürdün? Gerçekten sen çok fena, çok kötü bir iş yaptın der. İşte biz de hikayenin tam bu olayına odaklanacağız. Ve bana soracak olursanız Kur'an'ın bu anlatısı İslam'ın yanlışlığını ortaya koyacaktır. Nasıl mı? Gelelim bu çocuk katlinin arkasında yatan ilahi hikmete. Hızır bu çocuğu Allah'ın talimatıyla öldürür ve sebebi de şudur. Güya bu çocuk ileride inançlı olan anne ve babasını küfre ve azgınlığa sürükleyecekmiş. Bu durumu engellemek için Hızır Allah'ın emriyle bu çocuğu öldürür. Bu aslında var ya çok iyi bir örnek. Ne için? Kötülük problemini daha iyi anlamak için. Bakın, öncelikle Allah'ın var olduğunu ve onun herhangi bir amacı, bir hedefi de var olduğunu farz edelim. Şimdi kritik soru şudur. Allah hedefine ulaşması için canlılara acı çektirmesi gerekiyor muydu? Yoksa acı çektirmeden de hedefine ulaşabilir miydi? Eğer Allah canlılara acı çektirmeden de hedefine ulaşabiliyorsa ancak onlara acı çektirmeyi tercih ettiyse bu onu ne yapar? Merhametsiz ve etik açıdan kötü yapar. Öyle değil mi? Dolayısıyla İslam'ın Tanrı tasavvuru yalan olmuş olur, çürümüş olur. Peki Allah'ın bu kıssadaki, bu hikayedeki amacı, hedefi neydi? Hatırlayalım. Çocuğun anne ve babası küfre ve azgınlığa sürüklenmesini istiyor Allah. Ve Allah bu hedefine ulaşması için canlılara, ki buradaki canlı çocuktur, ona acı çektirmesi, kötülük yapması, onu öldürmesi gerekiyor muydu? Bu hedefine ulaşması için Allah'ın başka bir çaresi yok muydu acaba? Ve bu kez ne güzel ki değerli izleyiciler, bu sorulara cevap verebiliriz. Cehalete, bilgisizliğe sığınmamıza gerek yok bu sefer. Çünkü sebep bizden gizli değil. Hani genelde Allah'ın vardır bir bildiği, vardır onun iyi nedenleri gibi cümleler kuruyorsunuz ya. İşte bu kez vardırlara, belkilere ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü Tanrı'nın gerekçesini biliyoruz. Gerekirse videoyu bir durdurun değerli izleyiciler ve şu soruya cevap vermeye çalışın. Kur'an'da ileri sürülen bu sebep çocuğu öldürmeyi sizce meşrulaştırır mı yoksa meşrulaştırmaz mı? Sizleri düşüncelerinizde henüz etkilemek istemiyorum. İsterseniz önce bir kendiniz bu olayın ahlaki muhasebesini yapmaya çalışın. Belki kolay olmasa da. Ama benim için bu meselenin değerlendirmesi nettir. Kanaatimce Kur'an'da ileri sürülen bu sebep bir çocuğun katlini kesinlikle meşrulaştırmaz. Az sonra sizlere kendi perspektifimden bu hikayenin absürtlüğünü ve İslam Tanrısı'nın bilgelikten, iyilikten, merhametten ve adaletten ne kadar da uzak olduğunu izah etmeye çalışacağım. Ve bunu yapmak için direkt hikayenin içine gireceğiz. Hikayenin içinden bu olayın sıkıntılarını sizlere ifade edeceğim. Ben bu hikayedeki Tanrı'dan vahiy aldığına inanan Hızır olsaydım ve Allah bana deseydi ki bak Hızır şu gördüğün çocuk var ya işte onu öldür. Ben derdim ki ne? Ben niye durduk yere çocuk öldüreyim ya? Ben merhamet ve sevgi sahibi birisiyim. Kimseye haksızlık etmek, gereksiz yere zarar vermek istemem. Nasıl benden bir çocuğu öldürmemi isteyebilirsin? Tanrı olduğunu düşündüğüm ses bana deseydi ki, bak bu çocuk ileride iyi ve inançlı olan anne babasını yanlış yola, küfre ve azgınlığa sürükleyecek. Onu bu kötülüklerden engellemek için senden bu çocuğu öldürmeni istiyorum. Ve merak etme ben onlara daha iyi bir evlat bahşedeceğim zaten daha sonra. Ya bir dur. Bu sözler bana hiç makul gelmiyor. Eğer bu çocuğun kötü bir iş yapmasını engellemek istiyorsan benim niye onu öldürmem gerekiyor ki?
Eğitemez miyiz biz onu? Ona doğruyu ve yanlışı öğretemez miyiz? Sen Tanrısın. Senin gücün buna yetmiyor mu? Yoksa hayır, o çocuğun kaderinde sadece o kötü yol var. Başka yol da olamaz mı diyorsun? O vakit niye bile bile bu çocuğu yarattın? Hiç yaratmasaydın. Seni kim zorladı? Yani sanki bir hata yaptın da o hatayı şimdi benim düzeltmemi istiyorsun. Benden bir çocuğu katletmemi istiyorsun. Ya inanılır gibi değil. Hem herkes sadece senin belirlemiş olduğun kaderi yaşayacaksa o zaman ne diye imtihandır, cennettir, cehennemdir diye anlatıyorsun? Bunların ne gibi bir anlamı ve değeri kalıyor ki? Ben sandım ki insanların özgür iradesi var. Yok eğer kader değişebilir diyorsan o zaman eğitelim işte bu çocuğu. Öldürmek ne ya? Ayrıca bu senin adaletine ters bir iş değil mi? Bu çocuğu öldürerek insanların hayatlarına müdahale edeceksin ve onları bu şekilde cehennem azabından koruyacaksın. Ama o zaman tüm cehenneme gidecek olanlar itiraz edebilir. Ey bizi yaratan Allah! Bizim de hayatlarımıza müdahale etseydin ya. Bu nasıl bir muamele böyle? Bu çocuğun kaderinde büyük günahlar, küfür ve azgınlık vardı. Bu çocuk da cehenneme gidecekti. Ama sen onun canını çocuk yaşta aldın. Ve şu anda bizim gibi cehennemde acı çekmek yerine cennette keyif sürüyor. Bu nasıl bir adalet böyle? Bizim de canlarımızı çocuk yaşta alsaydın ya. O çocuk ile bizim aramızda ne gibi bir fark var? O da insan, biz de insanız. Onu ve ailesini cehennemden korudun da bizi niye korumadın? Hiç mi merhametin, sevgin yok bize karşı? Bu nasıl bir muamele? Bu nasıl bir adalet anlayışı böyle? Hayır Allah'ım, senin bu talimatını yerine getiremem. Çocuk öldüremem. Hiç mi acımıyorsun bu çocuğa? Hiç mi sevgin yok? Yapamam. Ve bunu yapmak için iyi ve haklı bir sebep de göremiyorum. Ayrıca o vicdan azabına da katlanamam ben. Hayır. İşte ben Hızır olsaydım böyle veya buna benzer bir şekilde cevap verirdim Tanrı'ya ve o çocuğu öldürmezdim. Umarım böylelikle kötülük problemi karşısında Müslümanların sığındığı o ilahi hikmet savunusunun da sadece bir illüzyondan ibaret olduğunu bizzat Kur'an'ın sunduğu bu örnekten artık sizler de görebilirsiniz. Yani pek fazla düşünmediğimizde bu hikayeler bize makul gelebilir. Tamam çocuk öldürülüyor ama böylelikle Allah hem çocuğu hem anne ve babasını ebedi azaptan korumuş oluyor. Çok iyi değil mi? İşte bu Tanrı'nın ilahi hikmeti diyebilir bir insan. Ancak biraz düşünüp sorguladığımızda bu hikayeyi kurgulayanın sadece insanları aldatmaya, kandırmaya, manipüle etmeye çalıştığını rahatlıkla anlayabiliriz. Çünkü sorunları ve sıkıntıları çözme konusunda, kötülükleri engelleme konusunda iletişim ve eğitim yolu varken insan öldürmeyi, çocuk öldürmeyi seçmek ya cehaleti, bilgisizliği ya da merhametsizliği gerektirir. Ki bu İslam tanrısının sıfatları ve fiilleri arasındaki çelişkiyi gösterir. Ayrıca bu imtihan dünyasında dilediği zaman dilediği insanların hayatlarına müdahale ederek onları cehennemden kurtarıyorsa o zaman insanlara karşı eşit muameleden de söz edemeyiz. Ve böylelikle İslam tanrısı adil olamaz. Bu da yine başka bir çelişkiyi ortaya çıkarır. Dolayısıyla ben mantıksal anlamda bu kadar hatalı ve tutarsız bir hikayenin mükemmel bir tanrının zihninden çıktığına inanamıyorum. Peki siz? Siz hala inanabiliyor musunuz? Eğer inanabiliyorsanız sizlerden bir ricam olacak. Bana lütfen benim itirazlarımın neden geçersiz olduğunu yorumlarda açıklar mısınız? Müslüman olmak da kolay bir durum değil. Düşünsene. Çocuk katlini savunmak durumundasın.
Ne kadar berbat ve kötü bir hal. Değerli izleyiciler, daha da açık konuşmak gerekirse bu hikaye psikolojik açıdan da iyi kurgulanmış değildir. Örneğin Musa peygamber Hızır'ın çocuğu öldürdüğünü görüyor ve onu yargılıyor. Diyor ki sen gerçekten çok kötü bir iş yaptın. Ama daha sonra bu çocuk katiliyle yolculuğa devam ediyor. Yani psikolojik olarak çok tuhaf ve garip bir durum değil mi? Ya nasıl devam edebilirsin? Ben Musa olsaydım Hızır'dan hem korkardım hem tiksinirdim. Ve onunla yolculuğa kesinlikle devam etmeyi istemezdim. Yani demek istediğim bu hikayedeki figürlerin davranışları normal değil. Bir yandan sevgi, merhamet, adalet ve hikmet dolu diye tarif edilen bir tanrının çocuk öldürme talimatı vermesi, sonra Hızır'ın da hiç sorgulamaksızın o çocuğu hemen öldürmesi ve diğer yandan buna şahitlik eden Musa'nın bu yolculuğa devam edebilmesi. Hani hani insanın bazen böyle saçma sapan kötü rüyası olur ya. Bu hikayede bana öyle bir rüyayı anımsattı açıkçası. Yani şaşkınım yani kusura bakmayın ama gerçekten çok şaşkınım. Bu muymuş yani? Tanrısal, ilahi hikmet. İlahi olmayı bir yana bırakın da ben bu hikayede herhangi bir hikmet ya da güzellik göremiyorum. Sadece bir çocuk cinayetini görebiliyorum. Peki ya siz? Siz neler görüyorsunuz bu hikayede? Duygu ve düşüncelerinizi lütfen esirgemeyin. Paylaşabilirsiniz yorumlar kısmında. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Sizleri şimdilik aklınızla ve vicdanınızla baş başa bırakıyorum.